Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Fiat Fastback. Neredeyse bir haftadan uzun süredir devam eden hastalığımda şu anda konuşmayı etkileyen yoğun kıvamlı sıvılarla mücadele etmekteyim. Tabi bu haftada size bunu hiç hissettirmeden yeni Fiat Fastback ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayacağız. Yeni Fiat Fastback markanın uygun fiyatlı otomobil imajından payını nasıl alacak? Tasarım hoş fakat işlev de aynı ölçüde yeterli mi? Teknoloji ve turbo beslemeli motor seçenekleriyle SUV dünyasında Fiat markasını nasıl temsil edecek gibi sorulara ve çok daha fazlasına bu videoda erişeceksiniz. Önemli bir hatırlatma, bizi halen abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Segmentlerin, boyutların, tasarımların her geçen gün birbirine karıştığı otomobillerde bir dönemin fütüristik coupe SUV tasarımını üretmeyen marka neredeyse kalmadı. Bunun son örneklerinden olup ilk kez 2022 yılında piyasaya çıkan Fiat Fastback ise ilk günden bu yana çok merak edilenler arasında olmayı başardı. Kompakt bir SUV sınıfında yer alan yeni Fiat Fastback Avrupa pazarında Egea Tipo Cross'un altında yer alıyor. Fiat MLA platformu üzerine geliştirilen yeni Fiat Fastback'e önden baktığımızda kısmen Egea Cross'u andıran bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Ona tam karşıdan baktığınızda olgun bakışlarıyla size bakan yeni Fiat Fastback'in LED farları bir hayli karizmatik görünüyor. Farların arasında elips şekli, piyano siyahı rengi ve merkezindeki büyük Fiat logosuyla panjur bulunuyor. Crossover olduğunu daha net şekilde anlamamızı sağlayıp onun tasarımsal olarak da daha yüksek görünmesini sağlayan tamponun köşelerinde havalandırma girişleri bulunuyor. Şekli itibariyle üzgün bakan ön tarafta donanıma göre tampon üzerinde sis farlarına da yer veriliyor. Ağırbaşlı duruşu ve karizmatik tasarımıyla yeni Fiat Fastback'in ön tarafını biz oldukça beğeniyoruz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yeni Fiat Fastback'in alameti farikası, profil tasarım detaylarını yakından inceleyelim. Yeni Fiat Fastback'in profiline geçince bir kere daha en başında göze hoş gelen şeylerle karşılaşıyoruz. Abisi Egea Cross'a tavan ve profil çizgisi konusunda benzeyen yeni Fiat Fastback'in arkaya doğru estetik şekilde devam eden bagaj çizgisi ona coupe SUV ünvanını veriyor. Birazdan tüm detaylarına ineceğimiz bagajı hakkında da ipucu veren bu tasarım onun sınıfının en yüksek bagaj hacmine sahip olmasını da sağlıyor. Buna ek olarak keskin omuz çizgisi ve kapı üstünün hareketli tasarımı da profili çekici hale getirmiş. Teker üstlerindeki kalın dodiklerse jant lastiğin olduğundan daha ufak görünmesini sağlamış. Jant lastik demişken yeni Fiat Fastback'in üzerinde 205, 50-17, 245, 45-18 ya da 245-40-19 boyutunda satın alabileceğiniz 3 farklı model geliyor. Renk seçeneklerinde ise onun karizmasını yansıtmanızı sağlayacak 6 farklı dış renk katalogda sunuluyor. Onu trafikte gördüğünüzde Fiat markası olduğunu anlamanızın bir hayli zor olduğu arka tasarımını yakından inceleyelim. Yeni Fiat Fastback'in arka tarafına geçtiğimizde onun bir Fiat modeli olduğunu ilk bakışta anlayamıyoruz. Kaşlarını çatmış, çenesini ileriye doğru çıkartan bir bakışla trafiktekileri selamlayan Fastback'in yatay formdaki büyük arka camı görüşe büyük katkı sunuyor. Doğal spoiler çıkıntısı sayesinde hem tasarıma hem de yol tutuşuna olumlu etki eden bagaj kapağı da oldukça güzel gözüküyor. Adeta bir pelerini andıran bu tasarımla rüzgar yeni Fiat Fastback'in sırtından akıp gidiyor. Stoplar ise başlı başına karizma. BMW'nin Coupe modellerini andıran bu stoplar özellikle akşam saatlerinde neredeyse ayırt edilemiyor. Tabi ona biraz yaklaşınca bagajın merkezinde bulunan Fiat logosu her şeyi ortaya çıkartır. Model isim yazısına ise bagajın köşesinde yer verilmiş. Gövdeden hafif şekilde çıkmış arka tampon üzerinde sahte egzoz çıkışları bulunurken bu dışa dönük tasarım daha güçlü bir izlenim vermiş. Yeni Fiat Fastback boyutlarında ise B SUV segmentinin getirilerini karşılıyor.
Yeni Fiat Fastback 4427 mm ile Egea Cross'tan 41 mm daha kısa. 1774 mm ile Egea Cross'tan 28 mm daha dar. Ve 1545 mm ile Egea Cross'tan 11 mm daha alçak olmasıyla benzo boyutlarını yaşatıyor. Dingil uzunluğunda ise 2533 mm ile Egea Cross'tan 105 mm daha kısa boyuta sahip. Yeni Fiat Fastback'in dizayn konusunda bir hayli başarılı olduğu iç mekanına yakından göz atalım. Yeni Fiat Fastback'in iç mekanına girdiğimizde güzel bir dizayn bizi karşılıyor. Fiat modellerinden aşina olduğumuz, yanal destekleri iyi olup baldır destekleri kısmen iyi olan koltuklara oturduğunuzda Fiat'ın yeni logosuyla direksiyon simidini görüyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse bu logonun direksiyon simidi üzerine pek yakıştığını düşünmüyorum. Logo haricinde bizim Egea'dan da yakın tanıdığımız kontrol tuşlarına sahip olan bu direksiyon simidini ben beğeniyorum. Bu direksiyon simidinin hemen arkasında ise ortasında 7 inç büyüklüğünde tamamen dijital ekranın bulunduğu gösterge ekranı yer alıyor. Fiat markasının diğer modellerinden de yakından tanıdığımız bu ekranın okunabilirliği ve renkleri çok başarılı. Öne doğru sivri bir köşeye sahip olan konsolun ortasında ise donanıma göre 10.1 inçe kadar satın alınabilen dokunmatik multimedya ekranını görüyoruz. Üzerinden kablosuz olarak cep telefonu bağlamanızı sağlayan Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonlarına da erişebiliyorsunuz. Sade bir şekilde dizayn edilmiş ön konsoldan aşağıya doğru indiğimizde klima kontrol ünitesini, kablosuz şarj destekli cep telefonu koyabileceğiniz bir alanı ve USB bağlantı noktalarını buluyoruz. İnce bir şekilde tasarlanmış orta konsoldaki vites kolu klasik kalırken elektronik park freni takdiri hak ediyor. Geriye doğru üstü açık şekilde 2 adet bardaklık ve kol dayama yer alıyor. Tam anlamıyla ideal bir crossover otomobili özelliklerini barındıran yeni Fiat Fastback'in kabin tasarımını ben gerçekten çok beğendim. Peki siz nasıl buldunuz? Yeni Fiat Fastback'in arka koltuklarına geçtiğimizde ise coupe SUV formunun pek de fena bir fikir olmadığı kanısına varıyoruz. Yanal ve baldır destekleri konusunda ne yazık ki eksik kalan arka koltuklar segment getirisini karşılıyor. Eğimli tavanın boyunun gayet iyi ayarlandığı arka tarafta diz ve baş mesafesi konusunda hiçbir sorunla karşılaşmıyoruz. Sert plastik kaplama malzemelerle kaplanan iç mekanda arka yolcular için orta konsol üzerinde havalandırma çıkışları ve USB bağlantı noktasına yer verilmiş. Evet, yeni Fiat Fastback'in sınıfına hatta abilerine bile fark atan bagaj alanında ise koltuklar normal konumundayken 600 litre hacim sunuluyor. Arka koltukları yatırdığınızda ise bu hacim 1087 litreye çıkıyor. Gerçekten rakiplerindeki 450 litre civarındaki hacimleri düşününce bu fark satın almayı direkt etkiler. Yeni Fiat Fastback'in sadece geniş bagajı değil, gelişmiş güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri de satın almayı etkiler. Yeni Fiat Fastback'te ADAS yani gelişmiş direksiyon destek sistemleri sunuluyor. Biraz daha açarsak yeni Fastback'te yarı otonom sürüş deneyimi de yaşanabiliyor. Buna ek olarak öndeki araçlarla olası kazaları önlemek için önden çarpışma önleyici, bir anlık dikkatsizlik sonucu başınıza gelebilecek kazaları engelleyen acil durum fren sistemi, seyrettiğiniz şeritten çıkmanız durumunda sesli olarak sizi uyaran şerit takip asistanı, karşıdan gelen araçların olumsuz etkilenmesine olanak vermeyen otomatik yanan uzun farlar ve özellikle yokuşlarda büyük kolaylık sağlayıp standart olarak sunulan elektronik fren sistemi ile ortaklaşa çalışan Auto Hold gibi daha birçok üstün güvenlik ve sürücü yardımcı özelliğine yeni Fiat Fastback'te sahip olabilirsiniz. Peki yeni Fiat Fastback'te bulunan motor ve şanzıman özelliklerinin detaylarını yakından öğrenelim. Yeni Fiat Fastback'te şu an tamamı turbo beslemeli olan 2 adet benzinli motor bulunuyor. İlk sıradaki benzinli motorda 1.0 Firefly 3 silindirli model bulunuyor.
Toplamda 125 beygir güç, 200 Nm tork üreten bu motoru çok oranlı 6 ileri CVT otomatik şanzımanla yönetebiliyorsunuz. Ortalama yakıt tüketimi 7.1 litre olan bu motor düşük yakıt tüketimi, düşük hacim, yüksek güç özellikleriyle öne çıkıyor. İkinci ve son sıradaki diğer motorsa 1.3 Firefly 4 silindirli modeli oldu. Toplamda 182 beygir güç, 270 Nm tork üreten bu motoru da 6 ileri CVT çok oranlı otomatik şanzımanla yönetiyorsunuz. 0-100 değeri ise 8.1 saniye. Yeni Fiat Fastback şu an satışta olduğu Brezilya'da $24.000'dan başlayan fiyatlara satılıyor. Bize de umarız onu Avrupa yollarında da görmek nasip olur demek kalıyor. Yeni Fiat Fastback'in baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni Fiat Fastback'i tasarımı, teknolojisi ve fiyatı bakımından oldukça beğendim. Satın alma konusunda da geniş bagaj hacmi nedeniyle kesinlikle tercih ederim. Peki siz yeni Fiat Fastback hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Fiat Fastback hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.